Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Yarın oyun için önemli bir gün, hareketli bir gün bizleri beklemekte. Yarın oyunda yeni sezona geçiyoruz arkadaşlar. 7. sezon yarın başlayacak ve Konami pazartesi günü oyun içerisinden bir mesaj yayınlamıştı. 7. sezonla alakalı güncelleme gelecek dedi. Bir de sosyal medya hesabından da bu paylaşım yaptılar. Japon sayfadan yapılan paylaşım ben Türkçe'ye çevirdiğimde biraz kelimeleri çevirirken hata da olabilmekte. Güncelleme versiyon 3.6.0 yayınlanacak ve 7. sezon Kıtanın Kralı başlıklı olacakmış arkadaşlar. 13 Haziran'da yani yarın başlayacak diyor Konami. Kıtanın Kralı derken de şu an iki büyük turnuva bu hafta ve haftaya başlıyor. Cuma günü Avrupa Şampiyonası başlayacak. Avrupa kıtasında ve Güney Amerika kıtasında da Copa America başlayacak. İki büyük turnuva bu yaz aylarına denk geldi. Üst üste başlamakta. Hem biz futbol severler için güzel olacak, çok fazla milli maç var. Milli takımımız da Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek. Oyunda da milli takımlarla alakalı etkinlikler olacaktır. Güzel de kampanyalar olursa biraz daha keyfimiz yerine gelebilir. Konami şimdilik güncelleme ile alakalı bu mesajı paylaştı arkadaşlar ve her güncellemede olduğu gibi güncellemeyi yapan herkese bir tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Bunun da süresi pazartesi sabahına kadar. Oldu ki yarın güncellemeyi yapamadık. Cumartesi veyahut da pazar günü yaparsak bir tane ücretsiz açma hakkı veriyorlar. Genelde bunu da ya Showtime paketi getirirler ya da Epic paket 150 futbolcu içerisinden bir tane ücretsiz açma hakkı vererekten değerlendiriyor Konami. Çıkarmak çok zor. Yani bir işimize de yaramıyor bu ücretsiz açma hakkı. 150 futbolcudan değil Epic renkli kart bile çıkarmak o kadar zor ki hatta bazen biz 10 farklı hesapta filan da deniyoruz. Ne yazık ki gelmemekte. Yarınki güncelleme ile alakalı da birkaç bir şey değinecek olursam arkadaşlar, yarın sabah oyunda bakım var. Sabahleyin oyun bakımdayken güncellemeyi gerçekleştireceğiz ve bakımın bitmesini bekleyeceğiz. Mobilde bazen güncelleme ile alakalı sorunlar çıkabilmekte. iPhone'da değil ama Android'de bazı cihazlarda olabiliyor. Bununla alakalı çözüm yöntemlerine de kısaca değinmem gerekirse arkadaşlar, diyelim ki %100'e geldi ama bir türlü bitti demiyor. Bu durumda beklememiz gerekiyor. Her ne kadar %1'den %100'e kadar dolan o kısım dolsa da bazen arka planda indirmeye devam ediyor. Bazı cihazlarda 100 dese de bekleyeceğiz ve arka planda işlem bittikten sonra oyun oynanmaya hazır olmakta. Her cihazda bu durum olmuyor ama bazı cihazlarda olmakta. Arka tarafta oyunu bazen tamamen bile indirebiliyorlar. Ondan dolayı böyle bir hata alırsak öncelikle beklememiz lazım. İnternet hızımız düşükse bu süre biraz daha uzuyor. Ama diyelim ki bekledik fakat bir türlü olmadı. Güncellemeyi yapamıyoruz, hata falan vermekte. O zaman da mobil için şunu yapabiliriz arkadaşlar. Google Play Store'un ön belleğini silip sonrasında güncelleme işlemine geçebiliriz. Play Store'un ön belleğini silmek de zaman zaman işe yaramakta. En son çare APK olarak indirmek oluyor ama o zaman hesabın Konami ID bağlantısı ya da Play Store bağlantısı olması gerekmekte. İnşallah herhangi bir sorun yaşamadan güncellemeyi basit bir şekilde yaparız. Telefondan oyunumuzu silmezsek arkadaşlar, bazen yorumlarda arkadaşlarımız sormakta. Konami ID'm yok, Google Play'de bağlamadım, hesabım gider mi diye. Telefondan oyunu silmezsek hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Ama olur da telefondan oyunumuzu sildik veyahut da ani bir şey oldu, telefonumuz çöktü, format atmak zorunda kaldık, her şey silindi. Tekrardan oyunu indirdiğimiz zaman hesabımızı açabilmek için Konami ID ya da Google Play Store, iPhone'da Game Center, bunlardan birisi olması gerekiyor. Eğer telefondan oyun silinmiyorsa hiçbir şey olmasa bile her zaman oyuna giriş yapabiliriz. Ama ne olur ne olmaz telefonumuzun başına herhangi bir şey gelebilir diye de Konami ID yapmanızı, olmazsa Google Play'e bağlamanızı öneririm arkadaşlar. Bugün biteceklere ve yarın geleceklere değinecek olursak çok fazla şey bitmekte. Çünkü şu anki sezon sona eriyor ve birçok şeyin bitimi de bugüne denk geldi. Maç biletinde indirim vardı ve bu maç bileti için geçerliydi. İndirimli bir şekilde açmak istiyorsak bugün açtık. Yarın maç biletinde fiyatlar artmış olacak. Yarın yeni adaylı sözleşme paketleri gelecek. Şu anki adaylı sözleşmelerine baktığımızda hızlı futbolcular var. Bizim ligimiz var. Japon ligi var. Yarın yine güzel bir tane yüksek seviyeli oyuncuların yer aldığı paket olacaktır. Yanında Brezilya liginden, Meksika liginden de paket ya da paketler olabilir arkadaşlar. Bir de hedef kısmında şu an kampanyalı alakalı herhangi bir hedef bulunmamakta. Klasik bir tane hedefler var. Genelde oradaki çoğu şeyi de tamamlamış oluyoruz. Yarın yeni bir sezona başlayacağımız için ve yeni sezonda milli takım temalı olduğundan dolayı bu hedeflere milli takımlarla alakalı bir kampanyanın gelmesi, yeni hedeflerin gelmesi de beklenmekte. Bugün biteceklere baktığımızda geçen perşembe gelen paketlerimiz var. Ronaldo'lu Showtime paketi, Japon Epic paket, Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketi bugün sona erecek. Yarın yeni paketlerimiz gelecek. Haftalar önce gelen Meksika Ligi'ne ait paket ve çok daha eski bir vakitten beri hala duran
İtalya Ligi, İngiltere Ligi, İspanya Ligi paketlerinde bugün son gün arkadaşlar. Tüm paketlerin süresi bugün bitmekte. Sadece pazartesi günü gelen Etolu Barcelona Epic'lerin yer aldığı paketin süresi devam ediyor. Barcelona Epic paketinin yanındaki o tüm paketlerin süresi bugün dolmakta. Tabi hazır paraya satılan Arjantin Messi'nin süresi devam ediyor. Bugün biteceklere baktığımızda bu 500 futbol parasına satılan avatarların da bugün son günü. 2 haftalık bu kampanya açıklanmıştı 2 hafta önce. Bugün de son gün, bu kampanya da sona erecek. Etkinliklere baktığımızda Şampiyonlar Ligi ücretsiz açma hakkı veren bu etkinliğimiz bugün son gün, yine yarın bu tarz bir etkinlik bizleri beklemekte. 50 futbol parası veren etkinliğimiz bugün bitecek. Bir tane bu etkinliğimiz var. Eğer oynamadıysak 50 futbol parasını da bu etkinlikten alabiliriz. Ligime geçen hafta eklenen isimler, yüksek seviyeliler, bunlar da yarın yeni isimler eklenecek arkadaşlar. Yarın bizleri bekleyenlere madde bakacak olursak, klasik her perşembe olduğu gibi bakım var. Yarın sabah oyun sabah 5'te Türkiye saatiyle bakıma girer. Konami 11'de açılacağını söylüyor ama bazen erken açıyorlar, bazen önemli kampanyalar falan olduğunda gecikmelerde yaşanabilmekte. Yarın güncellememizi yapacağız. Yeni sezona başlayacağız ve 7. sezonun takvimi açıklanacak. Konami genelde gelecekleri videolar olarak paylaşmakta. Görsel olarak da paylaşıyor. Yazılı olarak da paylaşmakta. Bu ay bizleri neler bekliyor? 7. sezonda neler gelecek? Efsaneler olsun, etkinlikler, kampanyalar. Konami bunlardan da bahsetmekte. Her şeyi paylaşmasa da bazı şeylere değiniyorlar. Yeni maç bileti, adaylı sözleşmeler. Player of the Week'te şöyle bir durum var arkadaşlar. 2 tane ihtimal var. Ya eskiden gelen Player of the Week futbolcularının yer aldığı bir paket gelebilir. Veyahut da milli takımlar hazırlık maçları oynadı. Milli takımların o hazırlık maçlarından da Konami Player of the Week'e isterse oyuncu tercih edebilir arkadaşlar. Burada 2 yol var. Ya eski Player of the Week futbolcular veyahut da milli takım hazırlık maçları. Bizim milli takımımızda 2 maç oynamıştı. Birçok milli takım büyük ihtimalle 2 maç oynamış olabilir. İsterse Konami o maçların özellikle de ilk maçına bakaraktan oyuncu tercihinde bulunabilir. Kampanya, yarın yeni sezon başlayacak arkadaşlar. Konami genelde sezonlarda kampanyalar getirmekte, hediyeler olmakta. Bir de bu sezon içerisinde Avrupa Şampiyonası var. Bir hafta sonra Copa Amerika var. Bunlardan dolayı kampanya, hediyeler de beklenmekte. Oyuna her güncellemede ve sezon başlangıçlarında efsaneler eklenmekte. Eski efsanelerin değişik kartları olabildiği gibi yeni isimlerle de Konami anlaşmalar yapabiliyor. Mesela bir önceki güncellemede Thuram'ın oyuna eklenmesi gibi oyunda daha önce görmediğimiz yeni isimleri de katabilirler veyahut da eskiden gelen oyuncuların güçlendirici kartları, eğer olmayanlar özellikle varsa, onların yeni daha yüksek seviyeli güçlendirici kartlarını da veri tabanına ekliyorlar arkadaşlar. Genelde efsanelerle, epiklerle alakalı da güncelleme zamanlarında gelişmeler olmakta. Yeni paketler İtalya Ligi, İngiltere Ligi, İspanya Ligi, onlar sona eriyor arkadaşlar. Ya yarın ya da kısa bir zaman içerisinde milli takımlara özel paketler gelmesi lazım. Hazır böyle 1500 futbol parasına satılan şekilde mi gelir, yoksa paket açılımıyla mı getirecekler? Onunla alakalı şimdilik sızan, güvenilen bir bilgi olmadığı gibi yarın oyuna girdiğimizde inceleyebiliriz. İnşallah güzel paketler olur, yüksek seviyeli isimler. İstediğimiz isimler o paketlerde keşke yer alsa. Ve pazartesi gelecekler de açıklanacak arkadaşlar. Renkli kartlar açıklanacak. Oradan yola çıkaraktan da hangi epikler gelebilir? Yarın bunu da bir bakıma öğrenmiş olacağız. Yarın bizleri bekleyen genelde başlıklar bunlar da. Yarın sabah oyun bakımdayken de gelişmeler yavaştan yaşanmaya başlayacak arkadaşlar. Güncelleme ile birlikte bazı şeyleri de Konami düzeltiyor. Onları paylaşır. Sonrasında gelecekler yavaştan paylaşılıp sonrasında da oyun açıldığında gelenleri görebileceğiz. Yarın sabah da karşınızda olmaya çalışacağım. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak biz bir 2 hesap hediye edeceğiz demiştik. Hatta isimler seçtik ama bir türlü arkadaşlarımızdan geri dönüş olmadı. Ben şimdi tekrardan bazı arkadaşlarımızı seçmem gerekiyor arkadaşlar. Bu hesapları da hediye edeceğim demiştim. Sağlıklı bir şekilde de hesapları vermek istiyorum ama bir türlü geri dönüş olmadığı için arkadaşlar, şimdi biz tekrardan arkadaşlarımızı seçelim. Her iki hesap içinde farklı kişiler seçelim ve ismi çıkan arkadaşlarımız da erkenden geri dönüş yaparlarsa ben bugün bir an önce hesabı da teslim etmek istiyorum. 2 tane hesabımızı hediye edecektik ki onlardan en güçlüsü neydi, ne oldu da güçlendirdiğimiz hesapta Chiesa'yı da hatta çıkarmak için bayağı bir futbol parası da harcamıştık. Demek ki nasip başka arkadaşımızındır diye düşünüyorum ben ama ne kadar erken geri dönüş yaparlarsa benim için de kolay olmakta. Ben de günlerdir bekliyorum arkadaşlarımızı fakat hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Dedim herhalde başka arkadaşların nasibiymiş. Umarız ismi çıkan arkadaşımız erkenden geri dönüş yapar. Bugün teslim ederiz. Şimdi biz bir arkadaşımızı belirleyelim. CTRL-V dedik. Gidip getirmek diyor. Türkçe'ye çevirdiğimiz için normalde İngilizce bazı kelimeleri belki tam Türkçe çeviremeyebilir. Gidip getirmek diyelim.
Ben hep kontrol edeyim. Yanıtları ekle diyor. Yok, eklemesin yanıtları. Sadece yoruma baksın. Yorumun altına eklenen diğer yorumlara bakmaması lazım. Kopyalara izin ver diyor. Yok, vermesin. Herkesin bir yorumuna baksın. Daha mantıklı olacaktır. Devam et diyelim. Şimdi yorumlara bakacak arkadaşlar. Burası biraz zaman almakta. Sonra bir kişinin birden fazla yorumu varsa onları filtreliyor. Şimdi ben sayfayı da değiştirmeyeyim, yoksa hesaba da bakacaktık bir yandan. Neydi ne oldu hesabı olduğu için çok emek verdik. Bayağı da zaman harcamıştık arkadaşlar. Bu hesabımız, az sonra ismimizi seçeceğimiz arkadaşımıza vereceğimiz hesap bayağı güçlü bir hesap. Instagram'dan olur, mail adresiyle olur. Herhangi bir iletişim adresi yazarsa bu videonun altına arkadaşımız, ben kendisine bilgileri yollamaya çalışırım. Yorumlarda da arkadaşlarımız genelde herhangi bir iletişim adresi bırakmadığı için de ulaşamıyoruz da. Şimdi yorumlara tek tek baksın arkadaşlar. Büyük ihtimalle az kalmıştır. Bazı yerlerde takıldı. Sonra filtrelemeyi gerçekleştirsin. Güzel, güçlü bir hesap. İsmi çıkan arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Bayağı da zaman kaybettik ama normalde birkaç hafta önceden bu hesabı vermemiz gerekiyordu. Sona doğru yaklaşıyoruzdur galiba. 6000'i geçti. Şimdi yorum sayısına bakamadım. Sayfayı da değiştirmek istemiyorum. Olur da burada hani duraklar başa gelir falan diye. Evet. Filtreledi. 4849 tane yorum var. Bir kazanan seçin dediğimizde anında ekrana birini getiriyor arkadaşlar. Dedik. Vedat Gökçe, kullanıcı adı bu şekilde. Abi hesabı istiyorum demiş. Ben zaten hesabın istendiğine dair yorum yazılmasını sadece istemiştim arkadaşlar. Öyle abonelik falan herhangi bir şartımız da yoktu. Şimdi bu kullanıcı isimli arkadaşımızı bulalım. Arkadaşımızın profiline baktığımız zaman hemen şöyle göstereyim. 28 Şubat'ta açılmış hesabı. Vedat Gokçe-EW3N, karışmaması için böyle her şeyi de hem ben de bakmaya çalışıyorum hem sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Vedat arkadaşımıza çıktı. İnşallah arkadaşımız geri dönüş yapar. Diğer hesabımız ise buydu arkadaşlar. Patrick Vieira'yı çıkarmıştık. Sonra biz bu hesabı bir günde güçlendirdik. Bir gün için güzel bir kadrosu vardı. Şimdi bu hesap için yine biz bir arkadaşımızı seçelim. Tekrardan buraya geldiğimizde gidip getirmek diyelim. Yanıtları eklemesin, devam etmek. Burada daha az yorum vardı. Filtrelemeyi gerçekleştirsin. Sonrasında bir arkadaşımızı seçelim. Şimdiden iki arkadaşımıza hayırlı olsun. Umarız arkadaşlarımız bugün geri dönüş yaparlar. Herhangi yoruma Instagram adreslerini falan yazmaları bile yeterli olacaktır. Ben kendilerinin profilini gördüğüm gibi hemen oradan ulaşmaya çalışırım. Bir kazanan seçine tıkladığımızda bir arkadaşımızın adı çıkacak. Bu hesabı da kendisine vereceğiz. Eren Keskin. Abi Allah rızası için hesabım hiç yok, Allah için demiş. Eren arkadaşımızın da profilini buldum. Hesaba da çok ihtiyacı varmış kendisinin. Yorumda da bayağı içten yorum yazmış. Tekrardan gösterelim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşımıza. 21 Nisan tarihinde katılmış o da YouTube'a. Her şeyi de göstermeye çalışayım. Kullanıcı adı da bu şekilde. İsimler benzer olsa da arkadaşlar bu hiçbir zaman aynı olmamakta. Herkese özgü bir kullanıcı adı. Burada ancak bir harf falan değişebilir. Aksi halde bu kullanıcıda bir başkasında olmuyor. TC kimlik numaramız gibi herkese özgü bir kullanıcı adı bulunmakta. Bu hesabı, viral hesabı Eren arkadaşımıza vereceğiz. Diğer hesabımızı da Vedat arkadaşımıza vereceğiz. Arkadaşlarımızdan da bugün geri dönüş yapmalarını bekliyoruz. Oyunla alakalı gelişmeler olursa karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.